Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Şimdi adı üzerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları, yani hasta çocukları zaten hani işimiz hasta çocukları iyileştirmek. Ancak aynı zamanda sağlam çocuk takibi, sağlıklı çocuk takibi, aşı takipleri, tuvalet eğitimleri, uyku alışkanlıkları, uyku eğitimi, bunların hepsi özel aşılar, devlet aşıları, bunların takibi iş alanımızda. Ve pratikte de bana en çok gelen sorulardan ve annelerin gerçekten zorlandığı durumlardan bir tanesi uyku eğitimi, uyku alışkanlıklarının oturtulması, ilk bir yaşta özellikle. Çünkü anneler de bu dönemde yoruluyorlar. Yani bu 4. 6. aydan itibaren uyku eğitimi vermeye başlıyoruz ama uykusuzluk gerçekten doğum sonrasında anneleri babaları en çok yıpratan şeylerin bence başında geliyor. Çocuğun beslenme problemi var mı, gelişim problemi var mı, altta yatan bir hastalığı var mı ya da başka değerlendirmemiz gereken şeyler var mı? Pratik uygulamamızda bunların hepsini çocuğun gelişimiyle beraber değerlendirip uygun olan çocuklarda ve gerçekten uyku eğitimi gereken çocuklarda bir plan ve çerçeve içerisinde anneyle karşılıklı, daha doğrusu anne babayla, aileyle irtibatta olarak, yakın ilişkide olarak bu dönemi olabildiğince az travmatik ve kolay atlatmaya çalışıyoruz. Uyku tabii ki yani çocukların nörolojik gelişimi için, beden gelişimi için, ruhsal gelişimi için, psikolojik gelişimi için bizim için çok değerli, çok kıymetli ve uyku hijyeni denilen bir şey var. Yani sadece uyku değil, uykunun kalitesi de bizim için çok önemli. Özellikle gece uykusu, gece uykusunun sık bölünmemesi, gündüz uykularının belli aralıklarda çocuğun ayına ve yaşına göre belli düzende oturtulması. Yani çocuklar aslında rutini ve ritmi severler. Yani bir rutine oturttuğumuz zaman yeni doğan döneminden itibaren çocuğun uyku düzenini, uyku alışkanlıklarını bir rutin zemine oturttuğumuz zaman sonrasında çok daha kolay oluyor bu düzeni oturtmak. Anne açısından da daha kolay oluyor. Ama çocuk büyüdükçe oturmamış bir uyku düzeni varsa, uyku hijyeni iyi değilse, yani sık sık uyanıyor, gündüz mesela 6-7 saat uyuyor ama gece uyumuyor veya gece 2'ye 3'e kadar uyanık kalıyor, sabah geç saatlerde uyanıyor. Bu bizim için sağlıksız bir süreç. Çünkü çocuklarda gece uykusu çok önemli. Çünkü gece uykusunda çocuğun fizyolojik gelişimi için de melatonin adı verilen bir hormon gece uykudayken, uyuma esnasında saat 9 ile 3 arasında sentezlenir çocuklarda. Eğer bu süreçte çocuk uykuda olmazsa bu hormon sentezlenemiyor ve çocuğun boy uzamasından tutun da okul başarısına kadar aslında bütün aşamaları etkiliyor. Uyku eğitimi aslında adı eğitim ama çocuğa sağlıklı uyuma alışkanlıklarının öğretilmesi gibi. Yani o rutini, düzeni öğretmek gibi bir şey olarak düşünebiliriz. Çünkü ilk 4 ay evet çocukların uyku düzenleri çok karışık olabiliyor. Yani gündüz uykuları, gece uykuları, çünkü derin uykuya 4. aydan önce geçemiyorlar. Zaten 4. ayda da büyük bir gelişme atağı gösterdikleri için bu 4. ay atağında uyku gerilemesi oluyor. Bu uyku gerilemesinden sonra özellikle 4. ay atağından sonra ben kendi pratiğimde de uyku eğitimi vermeye başlıyorum. Burada asıl amacımız çocuğa kendi kendine uykuya dalabilmesini öğretiyoruz aslında. Yani normalde uyku geçişleri arasında yetişkin insanlar da dahil uyku geçişleri arasında işte 1,5-2 saatte bir her çocuk zaten uyanır. Yetişkin insanlar da yani o an oda sıcak gelir uyanır, sağdan sola dönerken uyanır, bir ses duyar uyanır, emziğini düşürür uyanır vesaire. Ama ondan sonra tekrar hani kendi yatağında uykuya dalmayı öğretirsek çocuğa uyandıktan sonra kendi kendine kolayca tekrar uykuya geçebilir. Yani o aşamada annenin sabrı ve isteği bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü gerçekten yıpratıcı bir süreç. Yani özellikle bu uyku eğitimi, gece uykusu zor olan ve sık uyanan bebeklerde yani şöyle diyeyim annelerden şöyle şikayetler çok geliyor. İşte emerken memede uyuyor, yatağına koyuyorum uyanıyor. İşte biberonla besliyorum, tam biberonla çekiyorum ağzından beslendikten sonra karnını doyuruyorum. Kucağımda uyuyor, yatağına koyuyorum, uyanıyor. İşte burada yaptığımız en büyük yanlış aslında bu. Çocuğa
kendi yatağında uykuya dalmasını öğretiyoruz. Yani kucağınızda sakinleştirebilirsiniz, destek verebilirsiniz. Yani o güvenli bağlanma ve anne bebek bağını da zedelemeden bu süreci atlatmak çok önemli. Çünkü çocukta ister istemez bir ayrılık kaygısı oluyor. Yani anneyi istiyor çünkü çocuk ve ağlayarak kendini ifade ediyor, isteklerini öyle ifade ediyor, rahatsızlığını vesaire. Bu ağlama atakları da devam ettikçe bu süreç anneyi daha da zorluyor. Ne yapıyoruz bu süreçte? Anneye yanında olduğumuzu, bu sürecin çok normal olduğunu, her çocuğun bu aşamalardan geçtiğini, başarabileceğini, yani pozitif motivasyonla, pozitif destekle ilk bir hafta özellikle psikolojik olarak destekte bulunmak çok önemli. O yüzden yakın irtibatta oluyoruz, yakın ilişkide oluyoruz anneyle ve çocuğun güvenli ortamını, uyku ortamını oluşturduktan sonra kucağında sakinleştirip işte pışpışlayabilir, ninni söyleyebilir, uyku arkadaşı edindirebilir bu aşamada. Yatağına koyup yatağında uykuya geçmesini sağlıyoruz. Yatağına koyuyoruz, tekrar annenin kucağına gelmek istiyor. Evet, yine alabilir, yine sakinleştirebilir. Ama istemediğimiz tek şey emerken uyumasın, işte sallayarak uyutmayın, besleyerek uyutmayın, kucakta uyutmayın, yanınızda uyutmayın. O çocuk o kendi yatağında uyumaya alışırsa uyku eğitiminin temeli oturmuş demek aslında. Bebekler ritmi ve rutini çok severler. Aslında çok çabuk alışıyorlar ama biz biraz böyle tez canlı olduğumuz için aileler, ben de yani bu iki çocuğum var, ikisine de böyle uyku eğitimi verirken gerçekten ilk hafta zorlanmıştım. Yani ağlıyor, annenin uykusu geliyor, zaten aylardır uykusuz, küçük bebekle uğraşıyor. İşte baba bir taraftan al yanına, işte uyumasın, kucağında uyusun, bir şey olmaz diye böyle eş desteği çok önemli bu şeyde. Yani anne baba sabırlı olacak, dirençli olacak, çocuğun her istediğini her koşulda yerine getirirsek, yani bütün ipleri çocuğun eline verirsek bu eğitim süreci tamamlanamaz. O yüzden biraz o rutini şefkatle, sağlıklı güven bağı oluşturarak yürütmemizde fayda var. Çocuğun nörolojik gelişimi için, dediğim gibi psikolojik gelişimi için, fizyolojik gelişimi için, büyümesi için boy uzaması, sağlıklı kilo alımı, ruhsal gelişimi, özellikle anne ile bebek arasındaki bağı bozmayarak bu süreci atlatmamız çocuğun ruhsal gelişimi açısından da çok önemli. Çünkü bu süreçte yani çocuğa bizim asıl vermek istediğimiz öğrenilmiş çaresizlik değil. Hani ağlasın uyusun, öyle bir şey istemiyoruz. Psikolojik olarak çocuğu yıpratmadan, gelişimini bozmadan uyku eğitimini, o uyku alışkanlıklarını kazandırmak istiyoruz. Ama zaten beyin gelişimi için çok bizim için önemli. Uyku eğitimine 4. aydan sonra ne kadar kısa sürede başlarsak o kadar kısa sürede yanıt alırız. Ve bebeğin uyumu o kadar kolay olur. 1 yaşına kadar anneyle aynı odada, farklı yatakta, 1 yaşından sonra oda ayrımı yapılabilir, oda ayrılabilir. Zor ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu biliyoruz. Anne olarak da, doktor olarak da annelere önerim, her şeyi başarabilirsiniz. Bu dönem anneler ve bebekler için biraz yorucu, stresli ama sonunda güzel bir süreç. O yüzden annelerim strese girmeyin, üzülmeyin. Hepinize iyi uykular diliyorum. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.